Farkındalık denildiğinde çoğu insanın aklına mantık soruları veya resimlerdeki gizli ayrıntıları hızlı fark edebilmek gelir. Aslında farkında olmak hayatımızın her anında önemlidir. Nefes farkındalığı en bilindik örneklerden. Araştırmalar insanların %90'ının yanlış nefes aldığını söylüyor. Bunun gibi farkında olmadan yaptığımız birçok şey var. Bu videoda bahsetmek istediğim konu ise tarih farkındalığı. Konu tarih olunca hepimizin az çok söyleyecekleri var. Peki gerçekten araştırdığı için bilgi sahibi olanların oranı nedir? Çoğumuz liseden beri tarih okumuyor. Bildiklerimizin çoğu ise diziler, filmler veya anlatılanlardan ibaret. Diğer yandan okuyup araştıranların hangi yazarları okuduğu da önemli. Örneğin Yahudi soykırımını Alman ve Yahudi yazardan okumak arasında fark olacaktır. Yahudi bir yazardan şu cümleleri okumuştum. Kimine göre 1 milyon, kimine göre ise 8 milyon insan öldürüldü. Fakat herkes en az 1 milyon olduğu konusunda hemfikir. Bu da gösteriyor ki iki görüş arasında 7 milyon gibi uçurum bir fark olabiliyor. Günlük hayatımızda objektif değerlendirme yapmakta nasıl zorlandığımızı bir örnekte hatırlatmak isterim. 90 dakikalık bir futbol maçını düşünün. Offside ve faulün yazılı tanımları olmasına rağmen bitiş düdüğü sonrasındaki tartışmalar günlerce sürer. Peki devletlerin yazdığı tarih ne kadar objektif olabilir? Tarihi kazananlar yazar demişti Churchill. Eğer Hitler 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıksaydı, muhtemelen o da kendine uygun bir son hazırlayacaktı. Nazi Almanyası tarafından ölenler aşırı milliyetçiliğin, Çin ve Rusya'da ölenler komünizmin, Japonya'da ölenler ise özgürlükçü Amerika'nın kurbanlarıydı. Hepsinin de kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Amerika son anda ortaya çıkarak 2 atom bombası ile küresel savaşı sonlandırıp dünyanın en büyük gücü olduğunu ilan etmişti. Onlara göre barışı getiren bir elçiydiler. Savaş boyunca ihracattan kazandıkları büyük bir hasar görmüş olan Avrupa'ya yardım edebilme gücünü vermişti. Fakat bu yardım doğrudan değil, yeni kurulacak olan Uluslararası Para Fonu yani IMF ve Dünya Bankası aracılığı ile yapılacaktı. IMF, kısa vadeli ödeme sorunlarına çözüm olarak uluslararası ticareti canlandırmak, Dünya Bankası ise uzun vadeli yatırım kredileri vererek Avrupa ülkelerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamak için kurulmuştu. Hem çöküşün hem de onarımın destekçisi olmuştu Amerika. Bugünlerde olduğu gibi o zaman da tavşana kaç, tazıya tut demişti. Amerika bu istikrarını ülkelere sadece finansman sağlamak ile sınırlamadı. Sinema, dizi ve medya ile insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne tüketeceklerini ve nasıl düşüneceklerini dahi öğretti. Belgeselleri ve Hollywood filmleri ile tarihi manipüle etti. Diğer taraftan kazanamayan ülkeler de karşı tarafın nasıl insanlık dışı bir hamle yaptığını yazdı. Kimse haklı bile olsa düşmanını övemedi. Zamanla ülkeler birbirlerinin dilini öğrendi. Yazılı tarihlerini okumaya başladı. Fakat futbolda olduğu gibi yine mantık galip gelemedi. Hatta bu seferki maçı kimse canlı izlemedi. Anlatılanlardan, yok edilemeyen veya değiştirilmiş arşivlerden, kazılardan çıkarıldı sonuç. Tarihte yapılabilecek manipülasyonları en iyi anlatan kitaplardan biri Umberto Eco'nun Prag Mezarlığı'dır. Bu kitapta Eco, kahraman olarak duyurulan bir insanın aslında dünyadaki en aşağılık insanlardan biri olabileceğini gösteriyor. Yine aynı kitapta sahte bir belgenin Hitler'in Yahudi soykırımını gerçekleştirmesindeki etkisi olduğu iddia edilen Siyon bilgelerinin protokollerini nasıl dönüştüğünü ele alıyor. İçinde bulunduğumuz topluluk genel olarak farklı ideolojideki bir insanla iletişim kurmamızı istemez. Diğer tarafın görüşünü dinlemek vakit kaybı görülür. Hatta kendine söylenenlere şüpheyle yaklaşmak, yeni bir bakış açısı aramak ihanete eşdeğerdir. Eco, Goodreads ile gerçekleştirdiği bir röportajda şöyle diyor. Sevgi seçilebilen bir ilişkidir. Ben seni severim, sen beni seversin ve dünyanın geri kalanı bu hissin dışında kalır. Nefret ise kolektiftir. Bir bütün olarak insanlar birinden nefret edebilir ve bu yüzden diktatörler takipçilerini bir arada tutmak için nefret ister, sevgi değil. Çocukluğumu faşist bir diktatörlük altında geçirdiğimi, sürekli olarak diğer ülkelerden nefret etmem gerektiğinin öğretildiğini hatırlıyorum. Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ve sadece Mussolini'yi sevmeye teşvik edildim. Tarihi okurken
İki tarafın da masum olduğunu iddia ettiği bir davadaymış gibi hareket etmek gerekir. Eco'nun söylediği gibi, gerçek bizi özgür kılar ve iyi bir sorgucunun ilk ödevi önce kendisine içtenlikli gibi görünenlerden kuşkulanmaktır. Yine farklı bir sözünde diyor ki, çok bilgelikte çok acı vardır. Bilgisini arttıran acısını da arttırır. Yani geçmişi sorgulamak sizi üzebilir fakat özgür kalmak için buna değer.